Peki ya ama Hint sokmuyor biz içine. Bhagavad Gita'ya girer. Şimdi bir dostum bir dönem çeşitli nedenlerden aleyhimde gelişmiş olan dedikodulara kanarak çok yakınım olan birisi çok seviyor ama kendisinin daha tesir altında olduğu bir cemaat diyelim, bir grup beni dışlamış, lanetlemiş. O da gelemiyor yanıma. Fakat bir gün bir bahaneyle bir bulunduğum toplantıya gelip böyle uzak bir köşede oturdu ya. Daha önce kucaklaşıp birbirimizi havalara fırlattığımız kişi yani. Gelmiş orada oturuyor. Yani benimle temas ederse kirleneceğini düşünüyor. Öyle yani oluyor bunlar. Hayatta var. Ne var bunda? Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi bakıyorum böyle göz teması olunca kafasını çeviriyor. Yani seviyor fakat zorlanıyor. Çok perişan. Haksız değil. İkilikte. Şimdi ben de ne şarkı bilirim ne türkü bilirim. Birinci satırı bilsem ikincisini bulamam. Yani ilginç. O anda ve türkünün kendi biçimiyle falan çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum. Şu anda desen ki söyleyemem. O çıkarttı. Kenarı gezme dolan yar gir içeri çıktı. Kenarı gezme. Dolan yar gir içeri gir. Duydu, girdi. Şu anda gene uçuruyoruz. Birbirimizi uçuruyoruz. Şimdi bu kenar gezme hikayesi. Evet. İnsanda şüphe demektir, kuşku. İman içeri girenlerin işidir. Emin Onlar emin olurlar. Kendilerinden emin olurlar. Zevke dahil olurlar. Muhabbette dahil olurlar. Böyledir. Şimdi efendim Krishna, ay Krishna. Peki Veda Anta neymiş efendim? Veda ve Anta'dan oluştu. Veda bilgi demek. Bilgi. Anta gaye demek. Gaye. Veda Anta gayi bilgi. Bugünkü tabirle erek bilimsellik. Erek bilim. Sebep bilim değil. Erek bilim. Sonuç odaklı. Sonuç odaklı. Yani kıble. Kıble kabul edileceğimiz veya kabul ettiğim, yani biz kabul edilmek istiyorsak kendimiz kabul etmeliyiz. Kendimizin kabul etmediği kabul edilemez. O zaman bir ide, bir düşünce, bir gelecek umudu, bir ütopya varsa sen yaratıcı imgelemin içindesin. Yoksa hayvan gibi mevcut olanların etrafında dolanır durursun. Dolan yer, gir içeride imge var. İmge seni geleceğe atıyor. Fütürist bir şey. Sanatta buna fütürizm diyoruz. Gelecekte yaşamak. Dinde buna eskatoloji diyoruz. Yani gelecekten yaratılır insan. Geçmişten insan yaratılmaz. Geçmişten yaratılan bedendir, beşerdir. Beşer et demek, deri demek. İnsan ünsiyetten türemiştir. Ünsiyeti hak. Hak seni yaratır. Ve insan olursun. Nereden? Beşerden insana dönüşürsün. O zaman bu beşere tapmaktan kurtulursun. Bunu bir elbise olarak görürsün. Libas, elbise. Çıkartırsın elbiseyi. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna Davut Aleyhisselam gibi dikiliverirsin. Ta o zamandan geçecek. Allah eyvallah. Şimdi efendim Upanishad'larda gelişen ve özellikle son Vedantacılarda işlenmiş olan görüşe göre dışta görünen çokluk birleştirici şuurda yok olup gider. Ki o da nefstir. Bakın nefsi nasıl tanımlıyor? Diyor ki Birleştirici olarak tanımlıyor. evet. Dıştaki çokluk duyusal çokluktur. Bilinç, şuur onları bir gaye etrafında Vedanta'yla, gaye ile birliğe getirir ve onların çokluğu tekliğe dönüşür. Vahdet denir. Çok güzel bir açıklama. Nefs de budur diyor. Kendilik. Nefs kendilik demek. 5000 sene önce bunu söylüyor. Öğretiye bakar mısın kardeş? Köke bak yani. Şimdi Antik Yunan'a gideceğiz bu seyahat bizi oraya götürecek. Arada bir gidip geliyoruz bu turistik.
Platon bunları anlatıyor bize. Diyor ki temaşa diyor. Yani gözlem, temaşa. Çokluğa bakar diyor. Ve çokluğu algılar diyor. Ama logos, bilinç onları birliğe getirir. Kavram haline getirir ve kendileştirir diyor. Aynısını söylüyor. Evet. Orada psüke diyorum diyor. Psüke zaten Aynı nefs, şey. nefs demek. Aynı şey. Şimdi en başta sohbetin yani bizim çilingir sofrasının başlarında bir şey söyledik. Dedik ki artezyen gibidir maneviyat. Yeraltı nehirleridir. Onları göremezsiniz ama fışkırdığı yerleri görürsünüz. Zannedersiniz ki o fışkırdığı yerde yalnız oradadır. Çünkü zahir nehirler aktıkları ve gittikleri coğrafyaları izletirler size. Ama gizli olan batını, yeraltı nehirlerini göremezsiniz. Evet. Fışkıranı görürsün. Ama ta gitmiş Hindistan'da fışkırmış, Yunan'da fışkırmış, Mısır'da fışkırmış. Ne yapacağız şimdi? Kardeş, suyun tadına bak. Zemzem mi değil mi ona bak. Ve belki hepsi aynı nehirden. Belki aynı değil. damardan. Belki değil işte onu diyorum. Bakın anlatıyorum size. Hint'te 5000 yıl önceki söylediği şeyle Platon'un söylediği aynı. Evet. Aynı damar. Hadi ondan sonra gelelim İslam'da zaten söyleniyor. Ama o ilk birinci el söylemeler Yakalamış. hiç beklenmiyor. Halbuki gelişerek söylenmiş olması lazımken başında gelişmiş olarak söyleniyor. Bu nasıl olabilir? Olgun fışkırdı. İlkel insanlar var orada. Aborjiniler yaşıyor. Bir anda nasıl oldu? İyi de yani aborjinlerin olduğu yerde bu kelam çıkar mı be? Nasıl oldu? Nasıl oluyor? Ya. Çünkü evrim var. Evrim varsa evrimin aşamaları var. Evrim birdenbire ve herkeste aynı derecede olmuş olamaz. Coğrafyasına, iklimine, tarihine, tecrübesine. Parametre çok. Biyolojik evrim de öyledir. Manevi evrim zaten bugün görüyoruz. Manevi evrimde beynini eğiten, university dediğimiz o evrensel bilginin deneyim ve tecrübe ve teorisinde gelişen insanların yüzlerine bakın. Yanına da benim gibi bir köylüyü getirin. İkisinin yüzüne bakın. O yüz parlar. Entelektüel yüz parlar. Çünkü yüz ruhun aynasıdır. Köylü kötüdür, o iyidir demiyorum. O rafinedir. Köylünün yüzü şeydir, serttir, doğayla mücadeledeki yiğittir, kahraman bir yüzdür. Evet. Ama ötekinde incelmiş, zarif, bir hele yüksek bir sanat eseriyle meşgul ise onda bambaşka bir hal vardır. Bedenle ilgili bir şey değil bu. Ama bedende görünüyor, reflekte oluyor. O hal çekicidir. Maneviyat sanatsal bir şey dediğim bu. Şimdi o zaman şu irfanın olduğu yerde birileri bu tecelli ve tezahüre mazhar olmuşlar. Ama biz ne diyoruz? Bütün Hintliler niye öyle değil? Kardeşim bu şimdi bir dağ. Dağın zirvesinde mabetler yapılır. Tibet'te bakın. Dağın zirvesindedir mabetler hepsi. Niye? Aşağı ve yukarı meselesi var orada. Yukarıya zahmetle çıkılır çünkü. Zahmet eden gelsin. Zahmete katlanıp, o terbiyenin zahmetine katlanıp orada rafine olmayı kabul eden rahip olur. Orada hakkın cemalini görür. Bu kelamı yazar ve anlar. Aşağıdakinden bekleme bunu. Bir şey hemen soruyor. Efendim o zaman Hindistan niye geri? Dağın eteğinde yaşıyor. Allah Allah. Eyvallah. Ne yapalım yani? Daha çok büyük. Miraç edecek. Dağın tepesine çıkacak kardeşim. Musa da dağın tepesinde. Evet. Muhammed Nebi dağın tepesinde. Evet. Hira Dağı, Nur Dağı. Hep dağın tepesi. Evet. İsa Aleyhisselam zeytin şeyin olduğu zeytinliğin tepesinde. Eyvallah. Hı? Hepsi bir tepeye, bir dağa tırmanıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Kendi tepesi, kendi dağına çıkacaksın. Evet. Başka dağ yok. O dağa çıksan ne olur? Orada çiçek böcek bulursun. Vedanta'yı bulmak için gayeyi bulmak yani. Kıbleyi bulmak. Gaye kıble. Değişmez ve başkalaşmaz bir birlik, vahdet ancak şuurda olur. Ferdi nefste bu salt birliğine
Ancak kendisini kendisinde ve kendisinin olarak, kendisini kendisinde ve kendisinin olarak her çeşit içerikten boşaltmakla bulabilir. Buna atman diyor. Atmana kavuşmak, atman Türkçe bir kelimedir. Hintliler kullanıyor ama Hintlileri Türkler yönetti biliyorsunuz. Çinlileri de. Hint, antik dönemde Hint, Çin, Pers hepsini Türkler yönetti. Türklerin diğer milletlerin çok büyük dehaları var. Türklerin de 2 dehası var. Cesaret, ölümüne cesaret. Ölümü göze alıyorlar. Ve yöneticilik dehası. Hind'e gidiyor, Hind'i yönetiyor. Çin'e gidiyor, Çin'i yönetiyor. Pers'e geliyor, İran'ı o yönetiyor. Safeviler, Mafeviler hepsi Türk. Türk çocuklar. Hepsi Türk ya. Şimdi diğer mesela Türklerde felsefe dehası yok. Evet. O da Yunanlı'da var yani. Tamam. Sanat dehası gene Yunanlı'da var, arkadaş da var. Ne bileyim Roma'da mesela ne var? Hukuk dehası var. Büyük. Büyük. İnanılır gibi değil. Anglo-Sakson'da bir siyaset dehası var. Evet. Türk'te ne var ya? Bu Türklerde ne var? Ya kardeşim hiçbir zaman köle olmamışlar. Her ne kadar Araplar şeyleri Horasan'ı basıp oradakileri köle olarak götürdülerse de erkekleri hiçbir zaman teslim olmadılar. Hepsi ölmeyi kabul ettiler. Köleleştirdikleri çocuklardı. Çocuklar da kendilerine malik olmadığı için Türkler mülkler diyemiyoruz öyle. Töresi yok yani çocuk. Sorumlu değil. Kadınlar zorla götürülüp cariye yapılmış. Bu ve bugünkü Arap dini dediğimiz ve Türkiye'de meşhur olan bu Arap dini, Arap adeti bu ülkenin çocuklarını köle yapmıştır, kadınlarını cariye yapmıştır. Bu ülkenin dediğim bu toplumun. Ülkenin demeyelim, ülke bugünkü sınırları zannedilir. Çünkü bu toplumun yani bizim Türk dediğimiz insanların Horasan'da basılarak oraya bir Arap komutan girerek 10.000 kişiyi öldürerek ağaçlara asarak oradaki kadınları cariye, erkekleri, çocukları köle, erkeklerin hepsini öldürdüler. Ve biz bunu bu mevali, bu köleliği kabul ediyoruz. Kimler? Biz derken arifler kabul ediyor mu? Hayır efendim. Aşıklar? Hayır. Zarifler kabul ediyor mu? Hayır. Efendim, arifler kabul ediyor mu? Hayır. Kardeşim, peki kim kabul ediyor? Cahiller kabul ediyor. Alimler de kabul edemiyor. Alim diye nitelendirdikleri alim değil. Eyvallah. Arif olmayan zaten alimlikten ne olur ki? Havayla cıva olur. Şimdi bunlara girmeyelim ama bunlar böyledir yani. Bir insan başka bir toplumun kim olursa olsun, ister Avrupalı olsun, Amerikalı olsun, başka bir toplumun örf ve adetlerini din edinirse kendi özel vasfını yitirir, kendiliğini yitirir. O zaman kendine gel, kendini bil lafı bu kölelikten kurtul demek. Kim ki kölelikten azad olur, Allah'ın makbul kuludur. Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmez demek. La ilahe illallah bu demek. La ilahe, ilahsız ol. Şaka mı bu? Tam tercüme edeyim mi? Müslüman olmak istiyor insanlar. Acaba Müslüman mıyım diyor. Birinci ilkeyi yerine getirmezsen Allah'ı bulamazsın. La ilaheyi bulmazsan illallahı bulamazsın. La ilahe nedir? İlahların tümünü terk et. Ateist ol be. Ateist olmadan Allah sende tecelli etmez. Önce la diyeceğim. La ilahe yapmayan kişi bil fiil. Öyle lafını söylemekle kimse bir şey olmuyor. La ilahe ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Yap diyor. La ilahe, ilahsız ol. İlahlarını kır, dök, at. Kabe'yi boşalt. Atman gibi gayen. İşte onu anlatıyor. Teşekkür ederim. Atman bu. O zaman atmanı bulursun diyor. Atman Türkçe dedim. Niye? Proto-Türkçe. Proto-Türkçe. Çünkü ataman. Tanrı adam demek. Tanrı adam demek. Ataman tanrısal adam demek. Hintçe değil bir kere. Proto-Türkçe. Sanskritçe değil. Değil zaten açın Sanskritçe orada. Değil. Brahman da. Rahman da. Rahman. B var başında baba unutma ya. Besmelesiz Rahman olur mu be? B'nin altındaki noktayı. Evet.
Hepsi var demek istiyorum. Bakın tüm Eyvallah, kültürlerde eyvallah. arkeolog lazım bize. Arkeoloğu nasıl anlıyoruz? Bilim olarak açıyorum bakıyorum arkeolog. Arkeoloji terim olarak irfani bir terim. Felsefi bir terim. Arkada olanı, ilk olanı aramak demek. Arkaik olan. Evet. Arkeologi. Şu logosun, şuurun ilk nedenlerine gibi. Şuurun arkasında aramak. Peki arkeoloji bilimine bakıyoruz üniversitede. Öyle mi yapıyor? Hayır. Dıştaki nesnelerin, kültür nesnelerinin eskilerine bakarak arkeoloji yapıyorum diyor. Arkeoloji bilimi aslında bu değil. Arkeoloji bilimi insan şuurunun oluşma sürecindeki dil serüveninin ilk kavramlarına git. Onları bulmak. Evet. Yoksa bize ne şimdi Hindistan'a git de orada Vedanta varmışlar. Çok malumat sahibi oldum efendim. Bana ne ya? Arkeoloji yapıyoruz işte. Şuurum oraya gidip oradan kendini kurabiliyorsa bu flashback değil, geri bakış değil. Eyvallah. Bu feedback, geriden beslenmek. Oradan böyle. Kaynağına, Rabbine gitmek o demek. Feedback, Rabbe kavuşanların yeniden yaratılma olanaklarıdır. Şuurumuzu reorganize etmemiz lazım. O da tarih bilinci. Yani bu çalışmaların, bu sohbetlerin başka bir derdi yok. İnsanlara malzeme satmak, işte bak neler biliyoruz falan bizim sofrada bakacaksın. Öyle bir şey yok. Bak sofrada da başka bir şey yok. Bir su var, bir çay var. Gaye belli oluyor işte. Evet. Vedanta, gaye. Gaye, Müthiş kıble. kelam ya. Kıblesiz insan değil, haza hayvandır. Kur'an-ı Kerim hayvanı da beğenmedi. Hem de. Bel humadel. Hayvandan daha aşağı diyor. Neden hayvandan daha aşağı olsun ki? Ya hayvan birinin özelliği var düzgün. Hayvanda kendini bulma, bilme şuuru olmadığı için hayvanlar aşağısı. Yapabilir mi yapmıyorsun? Hayvan ne yapsın ya? Hayvan bilmiyor, hiç bilmiyor. Hayvan Şey nefsiyle yok. hayvan nefsiyle mutlak Rabbin meleğidir. Kur'an-ı Kerim çok ilginç, muhteşem vahiyler, muhteşem ilhamlar verir. Görene, köre yok.